Bir alev beslenir, yakıt verdiğinizde büyür, çevresine yayılır. Enerji tüketir, atık üretir. Hatta uygun koşullarda başka alevler oluşturur. Buna karşılık bir virüs bir hücrenin dışında bırakıldığında hiçbir şey yapmaz. Beslenmez, hareket etmez, enerji üretmez. Yıllarca neredeyse tamamen hareketsiz kalabilir. O halde hangisi canlıdır? Hızla büyüyen alev mi, yoksa taş parçası gibi bekleyen virüs mü? Öğrendiğimiz canlılık listesine bakarsak cevap sandığımız kadar açık değildir. Çünkü büyümek, enerji kullanmak, çoğalmak ve çevreye tepki vermek canlılığa özgü değildir. Kristaller büyür, yangınlar yayılır, kasırgalar enerji tüketir, bilgisayar virüsleri kendini kopyalar. Demek ki yanlış yere bakıyoruz. Canlılığı bir nesnenin o anda ne yaptığına bakarak anlamaya çalışıyoruz. Oysa canlılık tek bir anda görülebilecek bir özellik olmayabilir. Bir canlıyı anlamak için onun fotoğrafına değil, zaman içindeki davranışına bakmak gerekir. Şimdi evrendeki zamanı bir saniyeliğine durdurduğunuzu düşünün. Hücreler hareket etmiyor, kalp atmıyor, DNA okunmuyor, taş da bakteri de hareketsiz. Bu tek karede hangisinin canlı olduğunu nasıl anlayacaksınız? Biyolojide genel olarak canlıları tanımak için kullandığımız ölçütler yanlış değildir. Metabolizma, iç denge, büyüme, çevreye tepki, kalıtım ve evrim gerçekten de dünyadaki yaşamın temel özellikleridir. Sorun bunların tek tek canlılığın özü sanılmasıdır. Bir katır canlıdır ama çoğunlukla üreyemez. Bir tohum aylarca metabolizmasını son derece düşük düzeyde tutabilir. Bir parazit yaşam döngüsünün büyük bölümünde başka bir organizmaya bağımlıdır. Virüsler kalıtsal bilgi taşır ve evrim geçirir. Fakat bağımsız metabolizmaları yoktur. Astrobiyolojide sık kullanılan çalışma tanımlarından biri, yaşamı Darwince evrim kapasitesine sahip, kendi devamlılığını sağlayan kimyasal bir sistem olarak ele alır. Bu tanım araştırma yapmak için yararlıdır. Ancak virüsleri tek tek organizmaları ve yaşamın ortaya çıkışındaki ara aşamaları sınıflandırırken sorun çıkarır. Canlılığın evrensel ve üzerinde tam uzlaşılmış tek bir tanımı hala yoktur. Bu bize önemli bir şey söylüyor. Canlı nedir sorusu yalnızca doğru özellikleri sıralama sorusu değildir. Asıl mesele bu özelliklerin neden birlikte ortaya çıktığını açıklamaktır. Bir otomobil yakıt tüketir, sıcaklığını düzenler, sensörlerle çevreyi algılar ve hareket eder. Ama otomobil canlı değildir. Eksik olan parça tam olarak nedir? Bir kayanın ve bir bakterinin yüksek çözünürlüklü fotoğraflarını çektiğinizi düşünün. Fotoğrafta kayanın minerallerini, bakterinin zarını ve moleküllerini görebilirsiniz. Fakat canlılığın kendisini göremezsiniz. Çünkü canlılık yalnızca parçaların biçiminde değildir. Bir kemanla bir konser arasındaki fark gibidir. Keman fiziksel bir nesnedir. Telleri, ahşabı ve gövdesi vardır. Fakat konser hareketlerin, ritmin, geri bildirimlerin ve zamanlamanın oluşturduğu bir süreçtir. Canlılık da buna benzer. Hücre zarı, DNA, proteinler ve su gereklidir. Fakat bunlar bir hücreden çıkarılıp masaya ayrı ayrı konulduğunda yaşam ortaya çıkmaz. Canlılık bu parçaların zaman içinde birbirini üretmesi, onarması, sınırlandırması ve düzenlemesiyle oluşur. Bu nedenle ölü bir hücre ile canlı bir hücre arasındaki kimyasal fark ilk anda düşündüğümüzden küçük olabilir. Asıl büyük fark süreçlerin sürüp sürmemesidir. Canlı hücre dağılmaya karşı sürekli çalışır. Ölü hücre ise artık kendi bozulmasını telafi edemez. Bir insan bedenindeki bütün atomları aynı konumda dondursaydık ortaya çıkan şey hala canlı olur muydu? Yoksa canlılık atomlarda değil, atomların devam eden ilişkisinde mi bulunur? Burada karşımıza termodinamik çıkar. Bırakılan sistemler zamanla dağılmaya eğilimlidir. Sıcak kahve soğur, parfüm bir odada yayılır, karıştırılan süt kahveden kendiliğinden ayrılmaz. Bu tek yönlülük zaman okunun günlük hayattaki en belirgin yüzüdür. Canlılarsa şaşırtıcı biçimde düzenli kalır. Hücre zarları korunur, proteinler yenilenir, DNA hasarı onarılır, vücut sıcaklığı belirli aralıklarda kontrol edilir. Durum bazen canlılar entropiye karşı gelir biçiminde anlatılmaktadır. Fakat bu ifade eksiktir. Canlılar termodinamiğin ikinci yasasını ihlal etmez. Kendi iç düzenlemelerini korurken çevreye ısı ve atık bırakırlar. Buzdolabı da içini soğuk tutar fakat bunu yaparken mutfağı ısıtır. Yani kendi kapalı sistemi içinde entropiyi azaltsa da dışarıda azalttığından daha fazla entropi artışına sebep olur. Yaşam ve yerel düzeni daha geniş çerçevede enerji dağıtarak korur. Üstelik kopyalanma bile bedelsiz değildir. Jeremy England'ın istatistiksel fizik çalışması, kendini kopyalayan sistemlerin büyüme hızı, dayanıklılığı ve iç yapısıyla bağlantılı olarak kaçınılmaz biçimde ısı üretmesi gerektiğini nicel bir çerçeveye yerleştirmiştir. Yaşam düzensizliği yok etmez.
düzensizliği başka yere göndererek geçici bir düzen adası oluşturur. Bir buzdolabı da düzeni koruyorsa buzdolabı neden canlı değildir? Çünkü enerji harcamak tek başına yeterli değildir. Enerji akışı birçok cansız sistemde düzen oluşturabilir. Bir kasırga sıcak okyanustan enerji çekerek organize olur. Kar taneleri karmaşık ve simetrik yapılar meydana getirir. Bir mum alevi yakıt geldiği sürece biçimini korur. Bu nedenle enerji tüketen düzenli sistem tanımında yaşamı açıklamaz. Denge dışı fizik alanında yapılan çalışmalar, sürekli enerji verilen bazı madde sistemlerinin enerjiyi daha güvenilir biçimde emip çevreye dağıtan yapılara yönelme eğilimi gösterebileceğini ortaya koyan teorik modeller geliştirmiştir. Bu yaklaşım bazen disipatif adaptasyon olarak adlandırılır. Fakat burada sınırı net çizmeliyiz. Bu fiziksel eğilim yaşamın termodinamik zeminini açıklamaya yardım edebilir. Canlılığın tamamını açıklamaz. Enerjiyi iyi dağıtan her sistem canlı değildir. Ayrıca termodinamik harcama ile kopyalanma başarısı arasında evrensel ve basit bir bağ kurmanın sınırları üzerine güncel itirazlar da vardır. Kasırga düzenlidir ama yavru kasırgasına kalıtsal bir kontrol sistemi bırakmaz. Alev biçimini korur ama kendi sınırını onaracak bir mekanizma üretmez. Canlılıkta enerji akışına eklenen başka bir unsur vardır. O da bilgidir. Ama bilgi derken neyi kastediyoruz? DNA'daki kodları mı? Yoksa gelecekte ne yapılacağını belirleyen ilişkileri mi? DNA çoğu zaman bir inşaat planına benzetilir. Yararlı ama yanıltıcı bir benzetmedir. Bir inşaat planı binanın son biçimini önceden gösterir. DNA ise yetişkin bir canlının küçültülmüş çizimini içermez. DNA'da bir kalbin resmi, bir ağacın şekli, bir kuşun uçuş rotası bulunmaz. DNA daha çok koşullu kurallar içeren bir yemek kitabına benzer. Sıcaklık değişirse şu gen etkinleşir. Besin azalırsa bu yol kullanılır. Hücre hasar görürse onarım sistemi devreye girer. Belirli kimyasal sinyaller geldiğinde hücre bölünür, durur ya da kendini ortadan kaldırır. Üstelik bu kitap tek başına çalışmaz. Onu okuyacak proteinler, hücre zarı, enerji kaynakları ve daha önce kurulmuş hücresel düzen gerekir. DNA canlılığın tamamı değil, canlı süreç içinde çalışan kalıtsal bir hafıza katmanıdır. Bu hafıza geleceği göstermez. Geçmiş nesiller boyunca işe yaramış tepkileri bugüne taşır. Bir organizma yağmurun yarın yağıp yağmayacağını bilmez. Fakat atalarının karşılaştığı çevresel düzenlikler yağmur gelirse ne yapılacağına benzeyen koşullu mekanizmalara dönüşebilir. Gelecek organizmanın içinde görüntü olarak bulunmaz. Fakat gelecekte karşılaşılabilecek durumlara verilmiş, hazırlanmış cevaplar bulunabilir. Bu hazırlığın en açık örneklerinden biri biyolojik saatlerdir. Bir bitki güneş doğduktan sonra yapraklarını açmakla yetinmez. Düzenli koşullarda güneşin doğuşuna hazırlanabilir. 18. yüzyılda yapılan ünlü mimoza gözleminde bitki sürekli karanlıkta tutulmasına rağmen yapraklarını yaklaşık günlük bir ritimle açıp kapamayı sürdürdü. Daha sonra meyve sinekleriyle yapılan çalışmalar bu ritmin moleküler mekanizmasını açığa çıkardı. Periyot geni tarafından üretilen PER proteini gece boyunca birikir. Daha sonra genin etkinliğini baskılayan bir geri bildirim döngüsüne katılır ve gündüz parçalanır. Bu moleküler döngü yaklaşık 24 saatlik ritmin oluşmasına yardım eder. Buradaki önemli nokta saatin zamanı bilinçli biçimde ölçmesi değildir. Geçmişte düzenli olarak tekrarlanan gece-gündüz çevrimi, hücre içindeki gelecekteki değişime hazırlanmayı sağlayan bir döngü meydana getirmiştir. Canlı, çevre değiştikten sonra yalnızca tepki vermez. Bazı değişiklikler başlamadan önce hazırlık yapar. Karanlık hiç bitmeyecek olsa bile bitki neden hala sabaha bekler? Çünkü biyolojik saat ışığın kendisini değil, geçmişteki düzenliliği taşır. Geleceği tahmin etmek ifadesi kulağa bilinçli bir hesaplama gibi gelir. Fakat tahmin için bilinç gerekmez. Bir bakteri çevredeki olayların düzenli sırasından yararlanabilir. Belirli kimyasal değişim çoğu zaman başka bir koşuldan önce geliyorsa, ilk sinyal ikinci koşula hazırlanmak için kullanılabilir. 2008'de Science dergisinde yayımlanan bir çalışmada mikrobiyal gen ağlarının geçmişte düzenli biçimde birbirini izleyen çevresel değişimleri kullanarak öngörücü tepkiler geliştirebileceğini gösteren deneysel ve hesaplamalı sonuçlar sunulmuştur. Araştırmacılar bunu mikrobiyal genetik ağlarda öngörücü davranış olarak tanımladı. Bakteri yarını hayal etmese de bugünkü işaretle yarınki olası koşullar arasında evrimsel geçmişte kurulmuş bir bağlantıyı kullanır. Bir tren istasyonunda anonsu duyduğunuzda tren henüz görünmese bile perona yaklaşırsınız. Çünkü anons ile trenin gelişi arasında güvenilir bir ilişki öğrenmişsinizdir. Bakterinin yaptığı da bunun moleküler ve evrimsel ölçekteki karşılığıdır. Bu durum canlılığın zaman ile olan ilişkisini derinleştirir. Canlı sistemler yalnızca geçmişten etkilenmez. Geçmişte biriken düzenlilikleri kullanarak
henüz gerçekleşmemiş koşullara hazırlanabilir. Tam burada güçlü bir itiraz ortaya çıkıyor. Canlılar birden fazla geleceğe hazırlanır, cansızlar yalnızca tek bir geleceğe gider diyebiliriz. Fakat bu ifade fiziksel olarak doğru değildir. Bir kayanın da birden fazla mümkün geleceği vardır. Yağmur yağarsa aşınabilir, ısınırsa genleşebilir, darbe alırsa kırılabilir. Kaotik ve kuantum süreçleri hesaba kattığımızda geleceği tek bir çizgi olarak tanımlamak daha da zorlaşır. Demek ki canlı ile cansız arasındaki fark kaç tane geleceği olduğu değildir. Fark sistemin bu farklı koşullara karşı nasıl yapılandığıdır. Kaya yağmurda değişir fakat yağmuru algılayıp kendi bütünlüğünü korumak üzere geliştirilmiş bir onarım düzenini çalıştırmaz. Bakteri ise sıcaklık, besin ya da toksin değişimine göre farklı gen kümelerini etkinleştirebilir. Sonuçta değişen yalnızca çevrenin ona yaptığı şey değildir. Sistem iç yapısını belirli sınırlar içinde tutmak için çevreyle etkileşir. Bu nedenle daha doğru ifade, canlılar çok sayıda geleceğe sahip oldukları için canlı olmasa da canlılar olası gelecekler arasından yaşayabilecekleri bölgeyi korumaya çalışan koşullu mekanizmalara sahip oldukları için farklıdır diyebiliriz. Canlılık geleceği seçmek midir? Hayır. Canlılık bazı geleceklerin ölüm anlamına geldiği bir evrende yaşanabilir yolları açık tutmaktır. Bir hücre için her gelecek eşit değildir. Sıcaklığın, asitliğin, tuz yoğunluğunun ve enerji düzeyinin yalnızca belirli aralıkları yaşamla uyumludur. Bu aralıkların dışına çıkıldığında proteinler biçimlerini kaybeder, zarlar bozulur ve kimyasal tepkimeler durur. Canlı sistemin görevi evrendeki bütün ihtimalleri kontrol etmek değildir. Zira bu imkansızdır. Görevi kendisini mümkün olduğunca uzun süre canlı kalabileceği sınırlı bir durum kümesinde tutmaktır. Bunu bir dağın tepesinde yürümeye benzetebiliriz. Her iki tarafta uçurum vardır. Yürüyen kişi gelecekteki bütün rüzgarları bilemez. Fakat dengesini sürekli düzeltir. Ayağı kayarsa ağırlık merkezini değiştirir. Zemin eğilirse adımını kısaltır. Amacı geleceği kusursuz bilmek değildir. Düşmeden ilerlemektir. Canlılarda iç denge anlamına gelen homeostaz da böyle çalışır. Ölçüm, karşılaştırma ve düzeltme döngüleri sıcaklığı, suyu, enerjiyi ve kimyasal dengeleri yaşanabilir aralıklarda tutar. Bu açıdan canlılık bir durum değil, sürekli yapılan bir düzeltmedir. Bir organizma yaşamaya sahip olmaz. Organizma yaşamayı her an yeniden gerçekleştirir. Fakat şimdi başka bir sorun ortaya çıkıyor. Bir termostatta sıcaklığı ölçer, hedef değerlerle karşılaştırır, gerekirse ısıtıcıyı açar. Gelecekteki sıcaklığı belirli bir aralıkta tutmaya çalışır. O halde termostat canlı mıdır? Hayır, çünkü geri bildirim döngüsü canlılık için yeterli değildir. Termostat kendi sensörünü üretmez, kablolarını onarmaz, enerji kaynağını bulmaz, sınırını yeniden kurmaz. Çalışmasını sağlayan parçaları üretmek üzere kendi örgütlenmesini kullanmaz. Onun hedefi de kendisine ait değil. Örneğin 22 dereceyi koruması termostatın varlığını sürdürebilmesi için evrimleşmiş bir hedef değil, bizim ona verdiğimiz görevdir. Canlı sistemlerde ise sıcaklık düzenleme, enerji toplama, hasar onarımı ve üreme birbirine bağlıdır. Bu süreçler yalnızca dışarıdaki bir kullanıcının rahatlığı için değil, sistemin devamlılığı için çalışır. Burada kendi amacı derken bilinçli istekten söz etmiyoruz. Bir hücre yaşamayı arzulamaz. Ancak doğal seçilim, varlığının sürmesine katkıda bulunan mekanizmaları nesiller boyunca biriktirir. Sonuçta sistem sanki gelecekte var olmaya çalışıyormuş gibi davranır. Şimdi virüslere geri dönebiliriz. Virüsler kalıtsal bilgi taşır, mutasyona uğrar, doğal seçilimle değişir. Farklı hücrelere girmek ve kendilerini çoğaltmak için son derece etkili moleküler mekanizmalara sahiptir. Fakat bunu tek başlarına yapamazlar. Bir hücrenin enerji sistemine, ribozomlarına ve moleküler üretim altyapısına ihtiyaç duyarlar. Bu nedenle bazı yaşam tanımları virüsleri dışarıda bırakırken bazıları onları yaşamın sınırında ya da daha geniş bir canlı sisteminin parçası olarak görür. Bu tartışma çözülemiyor gibi görünüyor. Çünkü yanlış bir varsayım taşıyoruz. Her şeyin kesin biçimde canlı veya cansız kutusuna girmesi gerektiğini düşünüyoruz. Oysa doğa insan sözcüklerine uymak zorunda değildir. Bir virüs parçacığı hücre dışında büyük ölçüde hareketsiz bir moleküler pakettir. Fakat virüs ile konak hücre arasındaki süreç başladığında kalıtım, seçilim ve çoğalma ortaya çıkar. Canlılık bazen tek bir nesnenin özelliği değil, etkileşim ağının özelliği olabilir. Alev örneğinde de enerji akışı vardı ama kalıtsal ve kendi devamını sağlayan bir örgütlenme yoktu. Virüste bilgi vardır ama özerk üretim ağı eksiktir. Hücrede ise enerji, bilgi, sınır ve onarım aynı döngüde birleşir. Virüs canlı mı sorusunun tek kelimelik yanıtı kullandığımız canlılık tanımını ele verir. Örneğin bir şehirde geleceğe hazırlanır. Yağmur suyu kanalları taşkına karşı kurulur, hastaneler salgınlara hazırlanır, depolar kıtlık riskine karşı kaynak biriktirir,
Yollar gelecekteki ulaşım ihtiyacına göre tasarlanır. Fakat şehirlerin bu hazırlıkları kendiliğinden oluşmamıştır. İnsanların amaçlarının, bilgilerinin ve emeklerinin genişletilmiş parçalarıdır. Benzer bir durum günümüz yapay zeka sistemleri için de geçerlidir. Bir yapay zeka veya robotik bir sistem gelecek kelimeyi tahmin edebilir, satranç hamlelerini değerlendirebilir, bir makinenin arızalanma ihtimalini hesaplayabilir. Fakat tahmin yapmak tek başına canlılık demek değildir. Hava durumu modeli de yarını tahmin eder. Bir sistemin canlılığa yaklaşması için yalnızca geleceği modellemesi yetmez. Kendi sınırını koruması, kaynak edinmesi, hasarını onarması, devamlılığını sağlayan mekanizmaları üretmesi ve bütün bunları dışarıdan sürekli yönetilmeden bir araya getirmesi, iç kontrol sistemini kurması gerekir. Kendisini koruyan bir yazılım bile çoğunlukla bilgisayarın, kurumun veya kullanıcının hedeflerini yerine getirir. Elektrik kesildiğinde kendi enerji altyapısını kurmaz. Bozulan işlemcisini yeniden üretmez. Bu nedenle bugünkü yapay zekaların etkileyici öngörü yeteneği onları otomatik olarak canlı yapmaz. Fakat bu ayrım sonsuza kadar geçerli olmak zorunda değildir. Burada fizikçilerden gelebilecek daha derin bir itiraz vardır. Eğer evrenin yasaları her şeyi belirliyorsa bakteri de kaya gibi yalnızca fiziksel nedenleri izlemiyor. Canlılar fiziğin dışına çıkamaz. Hücrelerin kararları atomların hareketine eklenen doğaüstü komutlar değildir. Fakat bir sistemi yalnızca temel parçacık düzeyinde açıklayabilmek, diğer açıklama düzeylerini gereksiz kılmaz. Bir bilgisayar programı da sonuçta elektrik akımı üzerinden çalışır. Yine de hatayı bulmak için her elektronu takip etmeyiz. Algoritma veri ve amaç düzeyinde konuşur. Biyolojide işlev de böyle bir açıklama düzeyidir. Kalbin kan pompalamak için var olduğunu söyleriz. Bu kalbin geleceği bilinçli biçimde planladığı anlamına gelmez. Kan pompalayan yapılar organizmanın sürmesine katkı sağladığı için seçilim tarafından korunmuştur. Bu nedenle yaşamın geleceğe yönelmiş görünmesi fiziği ihlal eden bir kehanet değildir. Geçmiş seçilimlerin bugünkü yapıda bıraktığı izlerdir. Canlı sistemlerin içindeki gelecek henüz gerçekleşmiş olaylardan oluşmaz. Geçmişte işe yaradığı için korunmuş koşullu davranış yollarından oluşur. Fakat bunu gelecekten bilgi alarak değil, geçmişten bilgi taşıyarak yaparlar. Artık başlangıçtaki soruya güçlü bir yanıt verebiliriz. Bir canlıyı tek bir fotoğrafa bakarak tam olarak anlayamayız. Çünkü canlılık o fotoğrafın içindeki maddeden fazlasıdır. Canlılık geçmiş ile gelecek arasında kurulan devamlı bir köprüdür. Geçmiş DNA'da, hücresel yapılarda, bağışıklık belleğinde ve öğrenilmiş davranışlarda iz bırakır. Şimdiki an enerji harcanan yerdir. Moleküller yenilenir, hasar onarılır, çevre ölçülür ve kararlar uygulanır. Gelecek ise kesin biçimde bilinmez. Yalnızca bazı olasılıklara karşı adaptif bir hazırlık vardır. Bu yüzden canlılığı şöyle tanımlayabiliriz. Canlılık geçmişte birikmiş bilgiyi ve çevreden alınan enerjiyi kullanarak sistemin gelecekte de var olabileceği durumları açık tutan, kendi devamlılığını üreten bir süreçtir. Bu tanım mükemmel değildir. Virüsler, yapay yaşam sistemleri, ekosistemler ve ilk kimyasal kopyalayıcılar hala sınır problemlerini oluşturur. Fakat güçlü bir zihinsel model sağlar. Canlıyı bir nesne olmaktan çıkarır ve zaman içinde süren bir örgütlenme olarak görmemizi sağlar. Bir girdap gibi girdabı oluşturan su sürekli değişir. Fakat örüntü bir süre devam eder. Sizin bedeninizdeki maddede değişir. Devam eden şey aynı atomlar değil, atomların sürdürdüğü örgütlenme ve bilgidir. Alev neden canlı değildir? Çünkü enerji tüketmesine ve yayılmasına rağmen kendi devamlılığını sağlayan kalıtsal bir kontrol ağı kurmaz. Toparlayacak olursak canlılığı anlamlandırmak için enerji akışı, kalıtsal bilgi, sınır, geri bildirim, onarım ve seçilim aynı zaman döngüsünde birleşir. Canlılık geleceğin bilinmediği bir evrende var kalabilecek biçimde örgütlenmektir. Bir canlı da fizik yasalarına tabidir. Fakat başına gelen değişimlere karşı kendi yapısını yeniden düzenler. Geçmişte biriktirdiği bilgiyi kullanır, şimdi enerji harcar ve gelecekte yaşayabileceği yolların tamamen kapanmasını geciktirir. Canlılar zamanı durduramaz, entropiyi yenemez, ölümü sonsuza kadar erteleyemez. Yaptıkları şey kaçınılmaz dağılmanın ortasında geçici olarak kendilerini yeniden üretmektir. Bu nedenle yaşam tamamlanmış bir nesne değil, sürekli tamamlanmak zorunda olan bir süreçtir. Ve bu bizi daha rahatsız edici bir soruya götürür. Bir sistem kendi geleceğini korumaya başladığında canlılığa yaklaşabilir mi? Peki bir sistemin kendi geleceğini yalnızca korumakla kalmayıp deneyimlemeye başladığı anı nasıl anlayacağız? Dinlediğiniz için teşekkürler. Sağlıcakla kalın.